Peki fibromiyalji tedavisinde ne yapıyoruz? İşte en önemli soru bu. Fibromiyaljiyi tedavi etmek için bütünsel yaklaşmak şart. Bu yüzden de bir takım çalışması gerekiyor. Öncelikle hastanın tüm semptomlarını listeliyoruz. Burada profesyonellerin daha detaylı muayene yapması, hasta hikayesini çok iyi dinlemesi gerekiyor. Peki fibromiyalji tedavisinde ne yapıyoruz? İşte en önemli soru bu. Çünkü herkesin kafası çok karışık. Kimi diyor ki sadece fizyoterapi, fizik tedavi. Kimi diyor ki psikoterapi. Kimi sadece ilaç kullanıyor. Kimi diyor ki ben kuru iğne yaptırayım geçecek. Kimi ameliyat olmak istiyor ağrılardan kurtulmak için. Burada herkesin kafası karışık. Tedavi yöntemi nasıl belirlenir ve fibromiyalji nasıl tedavi edilir? Gerçekten tedavi edilebilir mi? Şimdi bunları anlatıyorum. Fibromiyaljiyi tedavi etmek için bütünsel yaklaşmak şart. Bu yüzden de bir takım çalışması gerekiyor. Tek başına bir doktor, tek başına bir fizyoterapist, tek başına bir psikolog ya da diş hekimi, herhangi bir profesyonelin tek başına tedavi edemeyeceği hastalık maalesef. Fibromiyalji aslında semptomlar toplamıdır. Belirgin bir hastalık değildir. Öncelikle hastanın tüm semptomlarını listeliyoruz. Örneğin baş ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı, bacak ağrısı, bağırsak problemleri, diş sıkma problemi, anksiyete gibi bütün problemleri listeledikten sonra bunları tedavi edecek uzmanları belirliyoruz. Baş ağrısı için nörolojiden mutlaka görüş alıyoruz. Beyinde herhangi bir şey var mı? Ya da nörolojik bir problem var mı? Bunlardan herhangi biri yoksa o zaman beyin cerrahları, fizik tedavi uzmanlarımız bakıyorlar. Boyunda bir gerginlik var mı baş ağrısı yapabilecek? Sonuç olarak gerilim tip baş ağrısı çıkacak fibromiyalji olan kişilerde ve servikal bölge yani boyun bölgesi rahatlatılacak, boyun kasları rahatlatılacak, kraniovertebral dediğimiz 0 ile 2. omurga arası mesafe rahatlatılacak ve baş ağrısı hafif hafif azalacak. Örneğin diş sıkması problemi olan bir hastanın problemini çözmeden istediğimiz kadar fizik tedavi yapalım, boynunu, belini, sırtını her yerini rahatlatalım. Zamanla diş sıktığı için boynu öne doğru kayacak, boynu düzleşmeye başlayacak. Yani siz yapacağınız tedaviyi belirlemeden önce hastanın bütün semptomlarını belirlememiz gerekiyor. Burada profesyonellerin daha detaylı muayene yapması, hasta hikayesini çok iyi dinlemesi gerekiyor. Yakın zamanda sevdiğini kaybetmiş bir hasta gelmiş olabilir size ve ağrıları tam da bu zaman başlamış olabilir. Ya da yakın zamanda işinden ayrılmış, stresi artmış biri olabilir. Eşiyle problemleri olan bir hasta olabilir. Bizler hastalara biyolojik olarak bakmayacağız sadece. Psikososyal bakacağız. Yani hem biyolojik olarak tüm belirtileri değerlendireceğiz, tüm semptomları listeleyeceğiz, tüm testlerimizi yapacağız, her şeyi eleyeceğiz. Daha sonra bu hastanın psikolojik ve sosyal olarak da değerlendirmesini yapacağımız biyopsikososyal değerlendirme yöntemini kullanacağız. Bunları yaptıktan sonra hastanın ağrısına nelerin sebep olduğunu anlayacağız. Anladıktan sonra çözüm önerileri daha kolay olacak. Hastayla karşılıklı empati kurmak çok önemli. Hastayı dinlemek çok önemli. Bunlar benim düşüncelerim değil. Bunlar bilimsel, yapılmış, özellikle Engel tarafından 1974'ten sonra geliştirilmiş biyopsikososyal modelin temel ilkeleridir. Nedir bunlar? Öncelikle ayrıntılı bir hikaye almamız gerekiyor. Ve sizin de doktora gittiğiniz zaman doktora her şeyi en ince detayına kadar anlatmanız gerekiyor. Doktorunuza güvenmeniz gerekiyor. Doktora güvenmek çok önemli. Karşınızdaki doktor ya da uzman ne kadar iyi olursa olsun, siz eğer o kişiye güvenmiyorsanız iyileşme ihtimaliniz maalesef sıfır. Öncelikle kendimizi doktora emanet edeceğiz. Doktor da size karşı empatisini kuracak. Daha sonra da belirtileri tespit ettikten sonra ilgili uzmanlara gerekirse yönlendirecek. Her belirtinin bir sebebi olmalı ve bizim bunu bulmamız gerekiyor. Bunlar biyolojik faktörler. Psikolojik faktörleri de temizledikten sonra, hastanın sosyal hayatını da konuştuktan sonra o zaman bir tedavi şablonu çıkacak önümüze. Örneğin iş yerindeki çalışma şartlarını sorgulayacağız. Belki masasının yüksekliğini değiştireceğiz. Belki sandalyesini değiştireceğiz. Belki pencerenin neresinde oturacağını tartışacağız. Ya da onda strese sebep olan faktörlerin hepsini tek tek kendisine de kabul ettirerek bunları azaltmanın yöntemlerini düşüneceğiz. Tedavimiz sırasında gördüğünüz gibi birçok uzman görüş belirtecek ve tedavi çıkaracaklar. Bunların yanında çevresel faktörlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Evdeki kötü alışkanlıklarınız, örneğin temizliğe aşırı düşkünsünüzdür ve çok ters hareketler yapıyorsunuzdur ya da iş yerinde çok iyi olmayan şartlarda çalışıyorsunuzdur ve bu da ağrılarınızı arttırıyor olabilir. Yani sadece sizin ağrınızı kesmek,
sadece sizi tedavi etmekle iş bitmeyecek. Biz sizi hem psikolojik olarak destek ihtiyacınız varsa ona yönlendireceğiz, hem sosyal olarak neler yapmanız gerektiğini, hem de etrafınızda neler değiştirmeniz gerektiğini anlatacağız. İşte bunların hepsini dinlerseniz ve özellikle de beslenmeyi de düzeltirsek, işte o zaman fibromiyajinin tedavisi mümkün oluyor. Kısaca özetleyecek olursam, 1. Mutlaka psikolojik faktörleri elememiz gerekiyor ve psikolojik faktörleri nasıl düzelteceğimizi uzmanlarla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. İkincisi, çevresel faktörler. Hastanın ev ortamı, iş ortamı, sosyal ortamı, bunların hepsini değerlendirip oralarda neleri değiştirebiliriz, neleri düzeltebiliriz, bunlara bakacağız. 3. Egzersizi hayatınıza mutlaka dahil ediyoruz. Düzenli egzersiz yaptığınız zaman serotonin salgılanacak. Serotonin salgılandıkça daha mutlu bir insan olacaksınız. Dördüncüsü, beslenme. Buradaki en önemli faktörlerden birisi beslenme. Özellikle gluten tüketimi, süt ürünleri tüketimi, aşırı kırmızı et tüketimi, bazı bakliyatlar ağrılarınızın artmasına sebep olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki, ben bunları yiyince ağrım niye artsın? Şöyle anlatalım. Vücudumuzun ikinci beyni neresidir? Bağırsaklar. Bağırsak florasını, hani böyle süt süzdüğünüz çok ince delikli süzgeçler var ya, normalde bağırsak florasının öyle olması lazım. Ama özellikle süt ürünleri ve gluten gibi bağırsak florasına zarar verecek bu tarz besinler o bağırsak florasını daha geniş delikli bir süzgeçe çeviriyor. Ne oluyor böylelikle? Yararlı olanlarda, yararsız olan yiyeceklerde her şey bağırsak floranızdan emiliyor ve vücudun bağışıklık sistemi düşüyor. Vücudun bağışıklık sistemi düştüğünde ne oluyor? Hastalıklar başlıyor. Çözülmezse eğer fibromiyajı, zamanında müdahale edilmezse ya da yanlış müdahale edilirse bu ağrı sizin hayatınızı ele geçirmeye başlıyor. İnsanlar ilk ağrıyla karşılaştığında önce savaşmayı denerler. Doktora giderler, tedavi olmaya denerler. Sonra çözüm bulamazlarsa bu tamam derler, artık ben bununla yaşamayı öğreneceğim derler, ama yine de bir yandan böyle mücadeleyi bırakmak istemezler. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? İnsanların pes etmesi. Yani ben artık bu ağrıyla yaşayamıyorum, bütün hayatım mahvoldu, çözemiyorum da, sosyal hayatım da kalmadı, iş hayatım da kalmadı, özel hayatım da kalmadı deyip pes etmeler. Çevrenizdeki birçok fibromiyajı hastası maalesef bu şekilde umutsuz, yıllardır ağrı çeken kişiler. İşte bunların tedavisi çok zor ama imkansız değil. Az önce anlattığım tüm yöntemleri düşünerek ve tüm değerlendirmeleri yaparak bunun tedavisini yapabiliriz. Bir sonraki videolarımızda size fibromiyajı rahatsızlığı çeken hastalar için evde yapabilecekleri, basit, uygulaması kolay, ağrılarına yönelik bazı yöntemler göstereceğiz. Takipte kalın.